Arkadaşlar selamlar. Şimdi bugünkü ekonomik takvime yine ilk önce e, buraya bakmış olalım. Bölgesel FED Başkanı'nın bir konuşması var. İki tane. Başka da çok önemli bir veri gözükmüyor. Şimdi bir de 10 yıllıklara ve VIX'e bakalım. VIX'te bir ufak yukarıya doğru bir hareket görünüyor. 10 yıllıklarda aşağıya doğru bir hareket e, görünüyor. Şimdi de enstrümanlara bir bakalım ve risk iştahımızı, bugünkü risk iştahımı bir anlatmış olayım. Bugün risk iştahında herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Dün ufak bir miktar zaten iştahı arttırmıştım. %10 kadar. E, Ve portföyü yeniden oluşturmaya başlamıştım. O bağlamda da dün Euro USD'de bir alım yapılmış. GBP USD'miz var elimizde. Tesla var. Bir tane de AVAX'ımız mevcut. Şimdi algoritma bu risk iştahına göre enstrümanlar için verdiği işlem noktalarını göstermiş olayım. Dolar endeksinde 104.01 gelirse sell işlemi yapacak. USD JPY'de 132.64 gelirse sell işlemi yapacak. Euro USD'de 1.06.79 gelirse buy işlemi yapacak. GBP USD'de 1.19.90 gelirse buy işlemi yapacak. Tesla daha henüz açılmadı. Nasdaq 12.514 gelirse buy işlemi yapacak. S&P 500 4.110 gelirse buy işlemi yapacak. Bitcoin 22.695 gelirse buy işlemi yapacak. Ethereum 1637 gelirse buy işlemi yapacak. AVAX 1998 gelirse buy işlemi yapacak. Altın 1862 gelirse buy işlemi yapacak. Gümüş 21.89 gelirse buy işlemi yapacak. Şimdi bir de yine CopyTrade sayfamıza bir geçiş yapmış olayım. Buradaki büyümemiz %359'a ulaşmış vaziyette. Bugüne kadar içeriye attığımız kar miktarımız 1059 euro. Toplam kar ve yatırdığımız kasamızın başlangıcı 300 dolarla birlikte, 300 euro ile birlikte 1351 euroya ulaşmış vaziyette. Varlığımızda 1135 euro, yani şu an içerideki mevcut pozisyonlar gümüş tarafında ki pozisyonlar zarar yazıyor. O yüzden varlığımız 1350, yani kasamız 1351 euro iken varlığımız 1135 euroya düşmüş oluyor. Bunun haricinde söyleyebileceğim tek şey şu an burada benim için önemli olan şuradaki gümüş onsları. Bunu zaten kapatamamıştık, fırsat da bulamamıştık ve bu zarar o yüzden olmuş. TDI verisi çok iyi geldiği için oluşan o sert düşüşte biz bu enstrümanları kapatma fırsatı bulamadık. Bunlar yükseldiğinde ilk fırsatta bunları kapatacağım. Yani bunlardan gerçi o günkü duruma bağlı ama şimdilik bu pozisyonların açıldığı noktalarda kar bile kovalamadan bunları kapatmayı istiyorum. Yani bu sene portföyüm ağırlığı da
AVAX ve Tesla yönünde arttıracağım. Bu video bu kadarlık. Gün içerisinde önemli bir şey olursa tekrar bu videoya ek yaparım. Herkese kolay gelsin, iyi çalışmalar.